Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde bu şekilde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Pudra pembe tonlarında. Şişlerim ise 3 numara böyle kısa iki şiş 20 santimlik. Hemen modelimi göstereyim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım. Patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Şöyle kenarlarından da göstermek istiyorum. Tabanımız bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, hoş bir patik oldu. Patiğimize bu bilek bölümünden başlıyoruz. Hanımlar ön bölümünü yapıyoruz. Buruna kadar ördükten sonra tekrar tabanımızı, ardından topuğumuzu ve en son bileğimizi, bilek bölümünü yapıp patiği bitiriyoruz. Patiğimizde ip kırma olayı falan yok. Başladığımız gibi patiğimiz başladığımız yerde bitiyor. Aynı iple ip kesmeden, eklemeden tamamlıyoruz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 36-37 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu ön bölümü benden daha fazla 1-2 santim daha fazla yapabilirler. Ben örerken de sizlere mezura ile ölçülerini vereceğim. Hemen patiğimize başlayalım. Genelde küçük numara ayaklar için de böyle talepler oluyordu. Onlar için de fikir olsun diye bu defa daha küçük boy bir patik yapmak istedim. Öncelikle hanımlar, patiğimize bilek bölümünden ipimin ucunda minik bir miktar, şöyle bir miktar ip bırakıyorum. 28 ilmek olarak başlıyoruz hanımlar. 28 ilmeğimizi atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve bir ilmek daha atıyorum, 28. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Şöyle fazla ipimizin ucunu da küçük bir miktar bırakıp kenarda kesiyorum. Şimdi bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Ben Selanik lastik yaptım. Şimdi arka yüzdeyiz. Bakın. Şöyle baktığımız anda arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi devamında bir düz bir ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters. Bir ilmek düz bir ilmek ters. Bir düz bir ters lastik olacak şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar ilk sıramda arka yüzle örüyorum. Ve sonuncu ilmeğim düz denk geldi. Düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın bu defa ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Selanik lastiği ön yüzde şöyle örüyoruz. Bir kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka yüzde karşı tarafta. Bakın düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Selanik lastikte hanımlar ön yüzde düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde işleme devam edeceğim. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Sizler dilerseniz normal bir düz bir ters lastik uygulamasıyla da devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Sonuncu ilmeğim düz denk geldi. Düz olarak ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters. Bir düz bir ters. Bu Selanik lastik modelinde arka yüzde ilmekleri bir düz bir ters olarak tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde de sadece ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters.
Bir düz, bir ters. Sonuncu ilmeğim düz denk geldi. Düz olarak ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Lastik bölümünü hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle baktığımız anda burada 2 tane düz ilmek görüntüsü oluştu. 1, 2. Ben bu patiğimde hanımlar bu şekilde bu bilek bölümünde 6 tane düz ilmek görüntüsü olana kadar lastiğimi ördüm. Ön yüzde 6 tane düz ilmek görüntüsü olana kadar. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bilek bölümünü yapalım gelelim. Hani ben 6 tane düz örgü görüntüsü olana kadar ördüm ama siz bunu 8'de yapabilirsiniz. 10'da yapabilirsiniz. İstediğiniz sayıda bu bölümü artırabilirsiniz. Şimdi bu lastik bölümümüzü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bilek bölümündeki lastiğini ördüm geldim. 6 tane düz ilmek görüntüsü var. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu kadar ördüm. Dediğim gibi sizler birkaç sıra daha örebilirsiniz. Şimdi hemen modelimize başlayacağız. Model sadece 2 sıradan oluşuyor hanımlar. Ön yüzde ilk sırasını, arka yüzde ikinci sırasını yapıyoruz. Gayet kolay bir modeli var. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek ters ördüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi önde 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin aradan girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp şu öndeki bir ilmeği örüyorum. Hani bir ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. İlmek sayısı arttı ama arka yüzde bu ilmeklerimizi geri toplayacağız. Şimdi model aralarında ikişer tersimiz var. 1, 2. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin arasına girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen öndeki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Model arasında yine 2 tane ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Tekrardan önde 2 ilmeğim var. Bu aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Sıradaki modelimi yapacağım. Şimdi önde 2 ilmeğin aradan giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Model aralarında ikişer tane ters ilmeğimiz var. Tekrardan önde 2 ilmeğim var. Aradan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tersim var. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arada 2 ters ilmeğim var. Bu şekilde hanımlar modelimizin ilk sırasını ön yüzde kuruyoruz. 2 tersimi ördüm. Yine bakın öndeki 2 ilmeğin aradan girerek şöyle ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Model arasında 2 ters ilmeğim var. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Aradan yine girerek ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğim kaldı. Bunu da ön yüzde düz olarak örüyorum. İlk sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin ikinci ve sonuncu sırası. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bakın şöyle. Bu 3 ilmeğin üçünü birden alıyorum. Arka yüzde tersten keserek örüyorum. Tekrardan tek ilmeğe düştüm. Aralarda ikişer tane düzümüz var. Düz örünce ön yüze ters düşecek hanımlar. 2 düz. Ardından yine bakın burada üçlü ilmeğim var. Bu üçlü ilmeğimi arka yüzde tersten keserek örüyorum. Şöyle üçünü birden alıyorum. Tersten keserek örüyorum bu 3 ilmeğimi. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Şu 1, 2. Tekrardan bu üçlü ilmeğimi arka yüzde tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi arka yüzde tersten keserek örüyorum. Araya 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar üçlü ilmeğim var. Üçünü birden tersten keserek örüyorum. 2 düz. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum.
Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüzde artan ilmek sayısı arka yüzde geri toplanıyor. İlmek sayısı eski haline geliyor. Üçlü ilmeğimi tersten kestim. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten kestim. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Arka yüzde kenar ilmeklerimizi hanımlar ters olarak örüyorum ben. Kenar ilmeğimi ön yüzdeysek düz, arka yüzdeysek de ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelimin ikinci sırasını tamamladım. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Aynı modelin tekrarını kuracağız hanımlar. Model ördükçe kendini gösterecek. Yine modelin ön yüzde ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, 1 ilmek ters örüyorum. Bakın önde 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkartıyorum bir tane. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 1 ilmeği düz örüyorum. Arada 2 tersim var. Aynı modeli aynı hizadan tekrar kuruyoruz. Devam ediyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bu 1 ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tersim var. Yeniden öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 1 ilmeği düz ördüm. Arada 2 ters ilmeğim var. Aynı işleme sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1 ilmeğe işlem yapıyoruz. Araya 2 tane ters örüyoruz. Yine 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 1 ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanına 2 tane tersim var. Yeniden 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 1 ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Sıra sonuna kadar modelimizi ön yüzde aynı şekilde kuruyoruz. Modelimi yaptım. Arada 2 tersim var. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buraya son modelimi yapacağım. Bu 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelin birinci sırasını tamamladık. Burada da ipimden ip çıkıntıları var. Onu da temizlemek istiyorum hanımlar. Şöyle bazen çıkabiliyor iplerin içinde. Şimdi arka yüzde modelin ikinci sırasındayız. Ön yüzde artan ilmekleri arka yüzde topluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanında bakın üçlü ilmeğim var. Üçünü tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum yanına. Tekrar üçlü ilmeğimi tersten keserek ördüm. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. 2 ilmek düz. İlmek sayıları aynı oluyor. Arka yüzde topluyoruz çünkü artan ilmekleri. Tekrar üçlü ilmeğimi tersten keserek topladım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Yeniden üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. İlk 2 modelimizi yaptık hanımlar. Model ördükçe kendini gösteriyor. Dilerseniz bir modeli daha birlikte kuralım. Model biraz daha kendini göstersin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek ters ördüm. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp 1 ilmek düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Tekrardan diğer modeli yapacağım. 2 ilmeğin aradan girerek 1 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek düz örüyorum. Yanında 2 tane tersim var. Devam ediyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. 1 ilmek düz ördüm. Arada yine 2 tersim var. Yine öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. 1 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 1 ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tane tersim var. Üçüncü modelimizin ilk sırası ön yüzde böyle yapılıyor. Gördüğünüz gibi model sadece 2 sıradan oluşuyor. Her 2 sırada bir modeli tekrar ediyoruz. Tekrardan öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. İlmek çıkarttım. İpimi şişime dolayıp
öndeki ilmeğimi düz örüyorum. Arada 2 tersim var. Yeniden 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tersim var. Son modelimi yapacağım. Bu 2 ilmeğin aradan giriyorum. İlmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve bir ilmek düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzde modelimizin ikinci ve sonuncu sırasındayız. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu üçlü ilmeğim, üçünü tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğimin üçünü tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Tekrardan üçlü ilmeğimin üçünü tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğim var. Üçünü tersten keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeklerimizi arka yüzde topluyoruz hanımlar. Üçlü ilmeğimi tersten keserek topladım. 2 düz. Sıra sonuna kadar bu işleme devam ediyoruz. Üçüncü modelimizi de bu şekilde hanımlar tamamlıyoruz. Bakın son üçlü ilmeğim kaldı. Üçünü tersten kestim. Yanında bir tane düzüm var. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar ilk 3 modelimizi tamamladık bile. Kabartmalı, çok güzel, kolay, hoş bir model. Zaten ördükçe hanımlar model kendini iyice gösterecek. Bu şekilde patemizin modeli kısmını yapıyoruz. Ben bu model kısmını hanımlar bu burun kısmına kadar toplamda da mezura ile ölçerek göstermek istiyorum. Şöyle lastik bölümden itibaren hesaplayacak olursak şöyle yakınlaştırıyorum. 10 santim kadar ördüm ben bunu. 10 santim. Dediğim gibi benimki 36-37'ye uygun oldu. Sizler 38, 39 hatta 40 yapacaksanız burayı artıracaksınız hanımlar. Hani 38, 39 yapacaksanız 11 santim olana kadar 1 santim daha artırmanız gerekiyor. 40-41 numara kadar yapacaksanız da 12 santim örmeniz gerekiyor modelli tarafı. Burun tarafını saymıyoruz. Sadece bakın modelli tarafına kadar ölçüm alıyorum ben. Şöyle. Sadece modelli taraf. Şimdi hanımlar hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin bu bölümünü hiç artırma eksiltme yok. Aynı 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. 28 ilmek olarak patiğimizin bu ön bölümünü burun kısmına kadar örelim gelelim. Sonra birlikte burun kesimlerine birlikte başlayalım. Evet hanımlar patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi burun kısmını yapacağız birlikte. Öncelikle hanımlar artık model kurulumu yapmayacağım. Şişimde 28 ilmeğim vardı. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğim. Burun kesimine başlamadan önce ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi öreceğiz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Bu şekilde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örmüş oluyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar dönüyorum, ön yüzdeyim. Şimdi kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Kesimlerimizi sağ ve sol kenardan yapacağız. Sağ tarafta sağa doğru kesim, sol tarafta da sola doğru kesim yapacağız. Öncelikle size hemen göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra burada sağa doğru kesim yapacağım. Bu ikinci ilmeğin içinden girerek şöyle yaparak da sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için şu şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıp ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından da sol taraftan kesimimi yapacağım. Devam ediyorum. Son 4 ilmek kalana kadar.
Sağ tarafta ilk 2 ilmeği ördükten sonra kesim yapıyoruz. Sol tarafta da bakın bu şekilde son 4 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Burada da sola doğru kesim yapacağız. Yani şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyoruz. Ardından şişteki kalan 2 ilmeği de düz olarak örüyoruz. Ön yüzde kesimlerimizi yaptık. 28 ilmeğimiz vardı. Bir ilmeği sağ kenardan, diğer ilmeği de sol kenardan kestik. 26 ilmeğimiz kaldı. Dönüyoruz arka yüze. Arka yüzde kesme işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Kesme işlemini sadece ön yüze yapacağız. Gördüğünüz üzere arka yüzde ilmeklerimin tamamını sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada kesimlere devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk 2 ilmekten sonra sağ tarafta sağa doğru kesim yapıyorduk. Bu ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağ taraftan kesimimizi yaptım. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonra da sol tarafta kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Şimdi öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yani burada da sola doğru kesim yapmış olduk. Kalan 2 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. 2 ilmek daha eksildi. 24 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri dönüyoruz yine arka yüzde. Arka yüzde kesme işlemi yok. İlmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Her kesimde ilmek sayısı ikişer ikişer azalıyor hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. İyice anlaşılsın diye bir kez daha kesim işlemini göstermek istiyorum sizlere. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk 2 ilmekten sonra sağ tarafta sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Bu öndeki 2 ilmeğimi de alıyorum. Keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Böylece 22 ilmeğimiz kaldı. Kesim işlemi böyle devam edecek. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 2 ilmeği ördükten sonra sağa doğru kesim yapacağız. Bir de son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Burada sola doğru kesimimizi yapacağız. Kesme işlemi böyle devam edecek. Biz bu işleme şişimizde patiğimizin burun kısmında 12 ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte şişimizde 12 ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar. Patiğimin burun kısmına 12 ilmeğim kalana kadar kestim. Arka yüzde de 12 ilmeğimi ters ördüm. Ön yüze geldim tekrardan. Hanımlar bu aşamada patiğimizin tabanına başlayacağız artık. Şöyle ki hiç dikiş falan yok. Bakın burada şuralarda kenar ilmek yerlerimiz var. Bakın V şeklinde görünüyor şuralarda. Şöyle. Şimdi bu kenar ilmek yerim, ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. Buraya ilmeğin 2 kanadına birden şöyle şişimle giriyorum. Buradan şöyle 1 adet ilmek çıkarttım. Şöyle yarım girmişim. Şöyle 1 adet ilmek çıkarttım. Bu aşamada hanımlar patiğimizin tabanı üst bölüme eklenmiş oluyor. İlmek sayılarımız da artacak. Buradan 1 ilmek çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi de öreceğim. 1 ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmeğimiz oldu. Önce sağ kenardan sonra da sol kenardan ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Taban bölümüne geçtik artık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki kenar ilmek yerimde hemen yeri belli zaten şurada. Buraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerin tamamını ters öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar.
Ön yüzdeyim. Bu aşamada sırada kenar ilmek yerime aynı yere tekrar girmiyoruz ya da kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine girmiyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerine giriyoruz. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Bir ilmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 ilmek oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Ardından da sol kenardan ilmek çıkaracağım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu sol kenardan da ilmeğin iki kanadına girerek bir ilmek çıkarıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yeniden arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. İlmek çıkartma işlemine devam edeceğiz. Yine sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkarıyorum. Şimdi 16 ilmeğim vardı. Şimdi 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de bu sağdan çıkarttık. 17 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden tekrar girerek ilmek çıkartıyorum sol kenardan da. Böylece hanımlar 18 ilmeğimiz oldu. Bu ilmek artırma işlemini burun kısmında bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işlemi hanımlar şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar bu burun kısmında devam edeceğiz. Üst bölümü de 28 ilmek olarak yapmıştık. Tabanda 28 ilmek olacak. Ardından 28 ilmek olarak devam ettireceğiz taban bölümünü. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar burun kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. İlk ilmeğimizi sağdan ikinciyi de sol kenardan çıkartmıştık. Şimdi geri döneceğiz. Artık 28 ilmek üzerinden tabanımızı örmeye devam edeceğiz. Bu aşamada arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Artık tabanımız 28 ilmek olarak örülecek. İlmek artışı olmayacak. Bakın bu şekilde son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. 27 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyoruz ön yüze. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurada. Bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek yeniden bir ilmek çıkarıyorum. Burada kestiğimiz bir ilmeği buradan ilmek çıkararak yerine koymuş olduk. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın hanımlar son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bu defa düzden keserek örüyorum ve bakın burada sıradaki kenar ilmek yerim şurada, yeri belli. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arka kısmı bu şekilde yapılacak hanımlar. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Hanımlar patiğimizin bu taban bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini birden tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin taban kısmı hanımlar 28 ilmek olarak bu şekilde örülecek. Biz bu işleme şu lastikli bölüme kadar bakın lastikli bölümdeki kenar ilmek yerine kadar şuraya kadar. Lastikli bölümdeki son kenar ilmek yerimiz bakın şurada yeri belli. Şuraya kadar devam edeceğiz hanımlar. Lastikli bölüme kadar patiğimizin bu tabanını yapacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını bu bölüme kadar yapalım gelelim. Sonra birlikte patiğimizin topuğunu yapacağız.
Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını bu lastikli olan bölüme kadar ördüm geldim. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü yapacağız hanımlar. Bu bölümde ilk ilmeğimizi sağdan, ikinciyi de sol kenardan çıkartmıştık. Burada kaldık. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, bu aşamada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar değil, hepsini 28 ilmeğimi öreceğim. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. 28 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Topuk kesimimizi hanımlar, patiğimizin burun kısmını nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Sağ tarafta sağa doğru kesim, sol tarafta da sola doğru kesim yapacağız topuk bölümünde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Şu öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi sol tarafta son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kesimimi yapacağım. Burun kısmında yaptığımız işlemin aynısını patiğimizin topuk bölümünde de yapıyoruz. Bakın, burada son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeği de birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yapmış olduk. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. 26 ilmeğimiz kaldı şimdi. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kesme işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Topuk kısmında da kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Dediğim gibi burun kısmında yaptığımız işlemin aynısını topukta da yapıyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine kesimlere devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Şimdi öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yapacağım. Şöyle ikinci ilmeği ilkin önüne getirip bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine bakın, burada son 4 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek ördüm. Yani sola doğru kesim yaptım. Kalan 2 ilmeği normal düz olarak örüyorum. Şimdi de şişimizde 24 ilmeğimiz kaldı. Yapacağımız işlem şu: arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 2 ilmeği ördükten sonra öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağız. Bir de sol tarafta da son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öndeki 2 ilmeği sola doğru kesim yapacağız. Kalan 2 ilmeği de öreceğiz. Yani kesim işlemini böyle devam edeceğiz. Hanımlar, patik burnumuzda şişte 12 ilmek kalana kadar kesim yapmıştık. Topuk kısmında tek fark şu: şişimizde 10 ilmek kalana kadar kesimimizi yapacağız. Şimdi hep birlikte 10 ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk kısmını burada 10 ilmeğim kalana kadar ördüm geldim. Şimdi yine bu yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak devam edeceğiz. İlmek sayılarımız artacak yine. Bakın hanımlar, buradaki ilk kenar ilmek yerine yine şişimle giriyorum. Bakın, ilmeğin ilk kanadına birden bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki 10 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek bu sağ kenardan çıkarttık. 11 ilmeğimiz oldu. Şimdi sol kenardan da ilmeğimizi çıkaracağız. Bakın, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi sol kenara da bu şekilde giriyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden şuraya bir ilmek çıkarttım. Burada da hanımlar 12 ilmeğimiz oldu şimdi. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmek çıkartma işlemi sadece ön yüzde. Önce sağ kenardan, sonra sol kenardan ilmek çıkartma işlemini yapıyoruz. Bakın, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkarttım buradan da. Şişimde 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkartmıştık. 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ilmek de sol kenardan çıkaracağız. 14 ilmeğimiz olacak. İlmek sayıları yine ikişer ikişer artıyor. Topuğumuzu böyle yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi de burada 14 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz.
ön yüzde yine ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işlemi hanımlar buralara kadar, yani şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk kısmını 28 ilmeğimiz olana kadar sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet sevgili hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin topuk kısmını ördüm geldim. İlk ilmeğimiz 27. ilmeği sağdan, 28.yi de soldan çıkartmıştık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi bu defa son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar artık bilek bölümüne geldik. 28 ilmek olarak bileğimizi yapacağız hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Geri dönüyorum. 27 ilmeğimiz kaldı. Yine burada bakın sıradaki kenar ilmek yerleri belli. Buralar. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Yine sıra sonuna kadar, yani sıra sonu derken son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Arka yüzde lastiğimizi yapmaya başlayacağız. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi burada birlikte ön yüzde olduğum için düzden keserek görüyorum ve bakın lastikli bölümün ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Burada hanımlar bir düz bir ters lastik uygulamasına devam edeceğiz. Arka yüzde yine burada uyguladığımız Selanik lastiği uygulayacağız. Selanik lastiği arka yüzde bir düz bir ters olarak örüyorduk. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir düz bir ters. Bir ilmek düz örüyorum. İlmek yönü düzgün gelmediği için düzelterek örüyorum. Bir ters. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir düz bir ters olacak şekilde öreceğim. Artık bakın şu bölümü yapıyoruz. Bilek bölümündeki lastik bölümünü yapıyoruz arkada. En son bir ters örmüştüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ilmek düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. En son düz örmüştüm. Son 2 ilmeğim ters denk geldiği için ikisini tersten keserek örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bir ilmek kesmiştik. Yine bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İşte ilmeğin 2 kanadına birden lastikli bölüme geldik. Buradan bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Ön yüzdeyiz. Lastik bölümünü bakın. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde lastiğimizde düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar devam edeceğim. Bakın düz ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. İkisini tersten keserek örüyorum. Ve burada da sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Düzü düz örüyorum. Tersi ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde arka yüzde öreceğim. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Bu şekilde bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ters denk geldi. İkisini tersten keserek örüyorum. Geri dönüyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin hanımlar bilek bölümünde lastik tarafı bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme bakın burada son kenar ilmek yerlerimiz var. Buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin bilek bölümünü bu şekilde lastik olarak 28 ilmekle örelim gelelim. Evet sevgili hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin boğaz kısmını bu şekilde tamamladım geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak
ilmekleri keseceğiz hanımlar. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Çok esnek, gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimiz ayağımıza sonra rahat girmez. İkişer ikişer toplayarak bu şekilde kesimimizi yapacağız. Esnek olsun kesimimiz. Tekrar söylüyorum. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi baştan sona 2 şiş ile yaptık patiğimizi. Gayet kolay. Hiç patik bilmeyen biri bile gayet kolay rahatlıkla yapabilir. Zaten videoda ölçüleri de gösterdim. Ona göre ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Mezura ile de ölçerek ölçüleri sizlere verdim. Şöyle son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da aynı şekil kesiyorum. Bakın başladığımız yerde başlangıç ipimiz burada. Patiğimizi bitirdik. En son tığ ile şurayı bir birleştireyim. Hiç ipimizi koparmadık hanımlar. İp kopar, ipekle gibi bir durumlarımız hiç yaşanmadı. Başladığımız gibi patiğimiz bitti. Şöyle en son buraya bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen iplerimizin ucunu gizleyelim. Sonra patiğimizi bir bütün olarak bakalım. Şöyle arka bölüme sıkılayarak iplerimin ucunu gizliyorum. Şöyle. Bu şekilde başlangıç ipimizin ucunu gizliyorum şu anda da. Başladığımız yerde patik bitti. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Şöyle topuk kısmımız bu şekilde. Bakın patiğimizin tabanı gayet esnek. Ön bölümü, bilek bölümü de gördüğünüz gibi esnek. Kesimi esnek yaptık çünkü. Bir de hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel, hoş, zarif bir modeli oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız hanımlar. Evet, şöyle makine ayağıma da giydirdim. Bakın, patiğimizin görüntüsü bu şekilde. Tabanımızı da yine göstereyim hanımlar. Dediğim gibi benim biraz küçük boy yaptım. Çünkü küçük numara patik modeli isteyenler de oluyordu. Onlar için bu defa 36-37 numaralık bir model yaptım. Daha büyük nasıl yapılacağını da zaten videoda sizlere belirttim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.